asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. İran-ı İslami'de Fars'ta Türk kimin, Türk'te Fars kimin, Havi İrani'di, Müslümandı, birbiriyle kardeşti. İran, tarihi, köklü ve çok katmanlı bir geçmişe sahip olup farklı etnik gruplar, devletler ve imparatorluklar arasında savaşların, ittifakların ve kültürel etkileşimlerin yaşandığı bir coğrafyada şekillendi. Ancak bazı cehalet sempatizanları İran'ın tarihsel olarak yalnızca Türklerle savaştığını öne sürmekte. İran'a çok dikkat edin. Çok uyanık durun. Karıştırmak için fırsat kolluyor. Fırsat kolluyor. Emin olun ki İran İngiliz'den daha beterdir. Hiç şüphe etmeyin yani bundan. Bu iddia bu kişilerin bilimsel düşüncelerinden ziyade siyasi, faşist ve mezhepçi bakışlarından kaynaklanmakta. İran-Türkiye ilişkilerinin sürekli çatışma üzerinden okunması etnosentrik tarih yazımının tipik bir örneğidir. Ulus devletlerin geçmişi seçici hafızayla kurgulayarak siyasi meşrutiyet sağlaması olarak açıklanır. Bu bağlamda ülkemizde İran tarihini yalnızca Türklerle savaş üzerinden anlatılması kimlik inşası stratejisinin bir parçasıdır. İran tarihinde Bizans, Moğollar, Arap, Portekiz, İngiliz ve Rus devletleriyle büyük savaşlar yaşadı. İran'ın savaşları, coğrafyasının doğal bir sonucu olan güç boşlukları ve emperyal rekabetle ilgiliydi. İran'ın savaşları, din ve mezhep üzerinden okunmasının tarihsel metodolojiye aykırı olduğunu anlamak için yeterli verilere sahibiz. İran'ın tarih çizgisi içerisindeki mücadeleleri, Pers-Yunan, Sasani-Roma savaşları ile başladı ve Büyük İskender, Osmanlı, Moğol, Portekiz, Rus ve İngiliz işgalleriyle devam etti. Bu savaşların hiçbiri dini veya mezhebi bir amaç taşımayan emperyal güçlerin yayılma ve sömürge savaşıydı. Bölgede ise bağımsızlık savaşı olarak karşılık buldu. Safevi devleti Portekiz'e karşı Hürmüz Boğazı'nın kontrolü nedeniyle mücadele etti. Safevilerin Portekiz ile Fars Körfezi'ndeki mücadelesi Hürmüz Boğazı'nın ticari gelirlerini kontrol etme arzusundan kaynaklanmaktaydı. Dini retorik bu mücadelenin bir aracı olarak işlev gördü. Kafkaslar'da Gürcü ve Ermeni hanedanlarla mücadele edildi. Moğol istilasından en fazla etkilenen yerlerin başında olan bu bölge tarihindeki en kanlı savaşları Moğollara karşı yaşadı. Bu savaş yine işgalcilere karşı bir bağımsızlık mücadelesi olarak vuku buldu. Yakın dönem tarihinde ise İran 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu ile bir dizi savaşa girdi. 1804'te başlayan Rus-İran savaşları 1828'de İran'ın Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerindeki toprak kayıpları ile sonuçlandı. 1828 yılında imzalanan Türkmençay Anlaşması ile Rusya İran'a karşı zafer elde etti. Kaçar dönemi İran'ın Rusya ile savaşları Hristiyanlık ve İslam arasındaki bir savaş değil, iki emperyal gücün Kafkasya ve Hazar bölgesindeki kaynaklar üzerindeki rekabetinin sonucu olarak ortaya çıktı. Pehlevilerin İran'ı ise 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Rusya tarafından işgal edildi. Bu dönem içindeki savaşlarda yine bir emperyal savaştı. İran bu savaştan sonra 3 farklı kısma ayrıldı. Ve son olarak ise İran-Irak Savaşı. Her şeyden önce Saddam'ın Irak'ı ne kadar Müslüman bir devlet? Bu tartışmaya açık bir konu olmakla birlikte ABD, Avrupa ve Sovyet destekli Irak ordusunun İran'a olan saldırılarının nedeni olarak ise yine dini bir sebep bulmak mümkün değil. Bu savaşın asıl sebebi Şabdülarab ve Saddam Hüseyin'in pan-Arap politikaları ile ilgiliydi. Emperyal güçlerin desteğiyle hakimiyet alanını genişletmek isteyen Saddam'ın bölgedeki İslam devrimine karşı yönelişi engelleme amaçlı bir işgal hareketi olarak yorumlamak mümkün. المؤامرة بدأت أساسا بالحرب العراقية الإيرانية. عملية إلهاء للعراق لإظهار الجانب اللي يوصل الأمور إلى المهاول الخطيرة. İran-Türkiye ilişkilerine özellikle Safevi Osmanlı dönemi baz alınarak sıklıkla mezhep temelli bir çatışma olarak yorumlanmakta. Bu yaklaşım jeopolitik, ekonomik ve siyasi faktörleri göz ardı etmekte. Safevi Osmanlı çatışmalarının ve modern İran-Türkiye ilişkilerinin mezhepçilikten ziyade stratejik çıkarlar ve bölgesel rekabet üzerine kurulu olduğunu anlamaya büyük bir engel. Safeviler döneminde Osmanlı İmparatorluğu ile olan mücadeleler İran tarihinin ufak bir bölümünü oluştursa da günümüz politik değerleri gereğince modern tarihçiler İran tarihi hakkında sadece Safevi devleti var gibi davranmakta. İran tarihinde ne zaman ümmet olmuş bir söyleseler. Şia
İslam'ın baş düşmanıdır. Yahudinin, Hristiyanın zararından daha zararlıdır. Bu kişilerin tarihi siyasi bakış açılarına göre dizayn etme çabası ise kendi kitleleri üzerindeki eğilimi kontrol etmeye yaramakta. Türkiye'nin dış politikası karşısında olası bir düşünme ve tepki önlemi olarak dış politikadaki sorunları sözde tarihi düşmanlıklarla süsleyerek kendilerini aklamaya çalışmaktalar. Türkiye-İran rekabetinin miladı olarak Safevi Devleti'ni alacak olursak, bu iki millet arasındaki temel sorunların din temelli mi yoksa bölgesel ve jeopolitik konum sonucunda mı olduğunu anlamak çok daha kolay. Yavuz Sultan Selim'in Safevilere karşı yürüttüğü sefer mezhepçi bir savaş olarak yorumlanmakta. Yavuz Sultan Selim zuhur etti buyurdu. Efendimiz Yavuz Selim'in kürsüsünde. Yavuz Sultan Selim zuhur etti buyurdu. Buyurdu ki şimdi hayatta olsam yine Şia ile İran'la savaşırım. Ancak bu savaşın asıl nedeni Safevilerin yani Şah İsmail'in Anadolu'daki Türkmenler tarafından tanınması ve desteklenmesinden kaynaklıydı. Bu durum Yavuz Sultan Selim için bir meşrutiyet problemi olarak ortaya çıktı. Diğer yandan ise ticaret yollarının kontrol edilmesi hedefi bu savaşın ana nedeni oldu. Osmanlı Devleti, İran ipeğine erişim için İran'ın kuzeyini hedefledi. Bu rekabet mezhepsel söylemlerle meşrulaştırıldı. Ancak ekonomik kaynakların kontrolü ve siyasi meşrutiyet her zaman ana hedef oldu. Safevi-Osmanlı çatışmalarının Şii-Sünni gerilimi olarak sunulması, Anadolu ve İran verimli topraklarının kontrol edilme amacını perdelemekte. Ancak 1639 yılında imzalanan Kasım-Şirin Anlaşması ile iki ülke arasındaki sınır problemleri sona erdi. Tarih, siyasi ve etnik çatışmaların karmaşık dokusunu anlamak için eleştirel bir bakış gerektirir. İran'ın tarihsel savaşlarının yalnızca Türklerle ve Müslümanlarla sınırlandırıldığına dair indirgemeci iddia, tarihsel gerçeklikleri basitleştirerek siyasi ve ideolojik önyargıların ürünü haline getirmekte. İran coğrafyasının binlerce yıllık tarihi, Pers İmparatorluğundan İran İslam Cumhuriyeti'ne kadar farklı din, dil ve kültürlerle etkileşimler, ittifaklar ve çatışmalarla geldi. Benzer şekilde Türk tarihine bakıldığında da aynı çatışmalar ve heterojen mücadelelerin sayısı oldukça fazla. Bu noktada İran'ın sadece Müslümanlarla ve Türklerle savaştığı iddiasının nasıl göründüğünü anlamak için aynı soruyu Türk tarihine sormalıyız. İddia şu: Türkler sadece Müslümanlarla ve Türklerle savaştı. Gazne Devleti 1040 yılında Dandanakan Savaşı sonucunda Selçuklular tarafından yıkıldı. Harzemşahlar Selçuklu hakimiyetindeki bölgelere saldırarak devletin zayıflamasına ve yok olmasına neden oldu. Timur Devleti, Akkoyun ve Özbek saldırıları sonucu tarihten silindi. Danişmentler, Germiyanoğulları, Dulkadiroğulları gibi birçok Anadolu beyliği ise Osmanlı tarafından yok edildi. Müslüman devlet statüsü için ise Osmanlı tarafından darbe yiyen ve yok oluşu başlayan devletler, Karakoyunlular, Memlükler ve diğer Anadolu devletleri. Türklerin yine birbirleriyle savaşarak yok ettiği Türk devletleri, Osmanlı'nın yok ettiği Müslüman devletler bu iddiayı destekleyen önemli argümanlar. Bu perspektif kullanılarak Osmanlı'nın Memlükler, Akkoyunlu ve diğer Anadolu beylikleriyle savaşlarına bakarak Türkler sadece Türklerle ve Müslümanlarla savaştı denilebilir. Ancak tarihe bu şekilde hesaplaşma amacıyla ve siyasi çıkarlar gözetilerek bakılamaz. Aynı şekilde İran için kullanılan bu iddia mantıktan uzak ve delilsiz bir söylem. Türkler yalnızca Müslümanlarla savaştığı iddiası ne kadar absürtse, İran için benzeri iddia bir o kadar absürt ve temelsiz. İran, tarihi ve jeopolitik konumu itibariyle Türkler, Moğollar ve Ruslarla bir mücadele içinde oldu. Bununla beraber İran'a 1400 yıl boyunca İranlı olmayan hanedanlar hakim oldu. Bunların çoğunluğu ise Türk hanedanlar. Eğer bu iddiada ısrar etmeye devam ediliyorsa, bu noktada ise asıl muhatap Türk hanedanlar olacaktır. Safeviler, Afşarlar ve Kaçarlar. Bu iddiayı savunanların asıl verdiği mesajı ise Türkler sadece Türklerle savaştı tespitine tekrar götürmekte. Türk tarihinin sadece Osmanlı'nın Anadolu beyliklerini yok etmesi üzerinden okuyamayacağımız gibi, İran tarihini de sadece Türklerle olan mücadelelerle okuyamayız. Batı, Doğu'yu resmederken onu öteki, statik, irrasyonel ve mezhep çatışmalarına mahkum bir coğrafya olarak anlatır. Bu yaklaşımın en büyük örneği ise Türkiye-İran ilişkilerinin anlatımında ortaya çıkar. Batı, mezhepçi gerilimleri körükleyerek bölge ülkelerinin birleşik bir direniş bloğu oluşturmasını engellemeyi hedefler. Örneğin Irak'ta 2003 yılındaki ABD işgali ülkeyi Sünni, Şii ve Kürt kantonlarına böldü. Bu yapay ayrımlar petrol kaynaklarının kontrolünü kolaylaştırdı. Batı'nın hedefi etnik ve mezhepsel azınlıklar yaratmak. Sonuç ise kontrolü kolaylaşan feodal beyliklerle kaynakların sömürülmesi.
Modern dönemde ise terör ve Suriye meselesi ana problemler olarak ortaya çıktı. Irak'ta ABD ve NATO destekli terör örgütlerinin İran ve Türkiye'ye yönelik saldırıları ve bunun paralelinde bu örgütlerin farklı kollara ayrılarak genel siyasete dahil olması ve iki ülkenin diplomatik ilişkilerini hedef almasıyla sonuçlandı. İki ülke bu örgütlere karşı ortak operasyonlar yapsa da medya ajansları ve bazı siyasilerin ABD menşeili fikirleri yayarak ikili ilişkilere yönelik asılsız iddialarıyla ilerledi. İran'la terör örgütü PKK arasında gizli bir ittifak yapıldığı ifade ediliyor. Yani İran bu cihadı batırmak istiyor, baltalamak istiyor, Gazze'yi de bitirmek istiyor. Yahudi'ye de Gazze'yi tabaklan taslan sunup buyurun alın demek istiyor. Ve İran Batı'nın istediği her şeyi yapmış. İsrail'in toprak büyütmesine, Gazze'deki soykırımlara, şunlara bunlara hepsine neden olmuş. İran Türkiye ile birlik olmak istemez. İran kuruluş hikmeti Türkiye'nin yükselişini durdurmaktır. Bu yılın sonunda TRT Farsça geliyor. İran'ı rahatsız etmek durumundayız. İran'ı rahatsız etmek zorundayız. Kendilerinin politikalarını Amerikancılık olarak adlandıramadıkları için o tarafı suçlayarak kendilerini aklama çabası içerisine giriyorlar. Yapılmak istenen aslında bu. Suriye meselesinde ise bir kez daha karşı karşıya gelen iki ülke bu konuda henüz ortak bir tutum sağlayamadı. Türkiye, IŞİD ve El-Kaide uzantısı HTŞ ve vassallarını desteklerken İran ise Esad hükümetine destek verdi. HTŞ, Esad hükümetini devirdikten sonra yönetimi ele geçirdi. Esad yönetiminin düşmesi sonrasında Suriye, İsrail tarafından işgal edildi. Sınır kapıları, Golan Tepeleri ve birçok nokta hala İsrail tarafından işgal edilirken HTŞ yönetimi Alevi azınlıklara ve Lübnan'a saldırmayı tercih etti. Türkiye ve İran henüz Suriye konusunda ortak bir mutabakata varamadı. Bütün bu çekişmelerin sonucunda ortaya çıkan resim ise şu şekilde. Mezhepçilik tarih boyunca hanedanlar ve devletler tarafından meşrutiyet aracı olarak kullanıldı. Ancak bu retorik çatışmaların temel nedeni değil, bir araç olarak işlev gördü. Örneğin Osmanlı'nın Safevi propagandası. Osmanlı hanedanı Safevileri sapkın olarak nitelendirerek Sünni Anadolu halkını mobilize etti. Günümüzde de aynı şekilde uluslararası düşmanlar yaratılırken halkın devlete olan inancını ve bağlılığını arttırmak için en önemli araç olan düşman yaratma konusu İran için mezhep savaşı olarak ortaya çıktı. İran İslam İnkılabı sonrasında ise devlet İran'a karşı ilk olarak laiklik, daha sonra Şii yayılmacılığı kavramlarını İran'a karşı kullanmaya başladı. Tarihsel ve modern dönemdeki İran-Türkiye ilişkilerini mezhepçilik üzerinden okumak indirgemeci bir yaklaşım. Bu ilişkilerin temelindeki faktörler jeopolitik, ekonomik ve güven odaklı dinamiklerle şekillendi. Mezhepçilik bu süreçte bir araç olarak kullanılmış olsa da çatışmaların temel nedeni hiçbir zaman olmadı. İran kültürü Türk devletleri üzerinde derin ve kalıcı izler bıraktı. Bu etkileşim özellikle İslamiyet sonrası dönemde daha da belirgin hale geldi. Farsça, Türk devletlerinde resmi dil, edebiyat ve bilim dili olarak kullanılırken İran kültürü de Türk devlet yapısı, sanat ve mimaride önemli izler bıraktı. Türkçe'ye Farsçadan 3000'den fazla kelime dahil oldu. Edebiyat alanında şair, kitap, beyit, din alanında namaz, oruç, cami, devlet alanında divan, vezir, hükümdar gibi kelimeler ve daha fazlası örnek olarak gösterilebilir. Selçuklular, Sasani ve İran devlet geleneğini örnek alarak divan sistemini ve vezirlik kurumunu kullandı. Türk devletleri İran'dan devlet teşkilatı ve bürokrasi anlayışını benimsedi. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Farsça, şiir ve resmi yazışmaların ana dili olarak kullanıldı. Osmanlı kanunnamelerinde ve fermanlarda Farsça ifadeler yer aldı. Gazel, kaside ve mesnevi gibi türler Fars edebiyatından alındı. İran kültürü, Türklerin dil, edebiyat, siyaset ve günlük yaşamını çok yönlü bir sentezle şekillendirdi. Bu etkileşim yalnızca kelime alışverişiyle değil, siyasi, dini ve felsefi her konuda da şekillendirdi. Ancak bu ilişki tek taraflı değil. Türkler de Farsça'ya askeri terimler ve idari kavramlar kazandırdı. Bu karşılıklı etkileşim iki medeniyetin ortak bir kültürel kimlik inşa etmesine ve geliştirmesine olanak sağladı.